o ağırlığın altında hissettiğini bir anlatsana bana. Halterin benim için en hafif olduğu nokta orası. Bugün karşıma basket hocası çıksaydı herhalde bir basketçi abim çıksaydı bugün basketçi de olabilirdim. Hani hayatla mücadele ederken sporda ne yaptığım farkına varamadım. Sporu bıraktığımdan sonra neler yaptığım farkına vardım. Biz yanına tamam rekorlar kırdık bilmem ne yaptık ama şampiyonluk apayrı bir şey ya. Corendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Bugün bir efsaneyi misafir ediyoruz. 3 olimpiyat, 5 dünya, 9 Avrupa şampiyonluğu. Ben sayarken yoruldum Ali. Ya birilerine göre 9, birilerine göre 10. Öyle mi? Bana göre yok benim için fark etmiyor. Senin için kaç? Önemli olan o. Benim için hiç fark ya. Yok ya. Hiçbir zaman hesaplamam. Çünkü ben gençleri saymıyorum ya. Ha gençleri aslında orada da var. Yok var yani Ha. Ya 10 diye aklımda kalmış ama önemli değil. Halil 2003 dünya şampiyonusu Vancouver'da. Vancouver. 322,5 kilo kaldırmışsın. 322,5 şöyle ben o zaman normalde benim sikletim 56 kilo biliyorsunuz. Ben orada ciddi bir ameliyat geçirmiştim 2002 yılında. Dolayısıyla kilo düşmem de sakıncalıydı. Çünkü sakatlığım nüksedebilir diye. Orada 62 kiloda yarıştım ben. Fakat tartıda 60 kilo geldim. Bu benim bir üst siklette zaten yapmış olduğum derece ama normalde benim için geçerli olan 56 kilodaki 305. 305,5 Halil. Sydney. Yani Sydney. Dünya rekoru olan Evet. totalde. Ama evet oradaki yapmış olduğum dereceler üst seviyedeydi Vancouver ama dediğim gibi orada 62 kiloda yarıştım ben. Halil bir şey merak ediyorum. Şimdi alıyorsun, o halteri kaldırıyorsun, o ağırlığın altında hissettiğini bir anlatsana bana. Hiçbir şey hissetmiyorum. Halterin benim için en hafif olduğu nokta orası. En ağır olduğu nokta neresi? Başlangıç. Yerde. Ya onu yerden söküp Oradan almak. onu yerden söküp o hızlandırıp bu noktaya getirebilmek o ayrı bir zaten bir süreç. Fakat en ağır olduğu nokta yerinde dururken. Yerine. Halil bir kahve molası verelim mi? Lütfen. Kahvelerimiz gelsin. Ondan sonra devam edelim sohbete. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Halil lakabını hatırlıyorsun değil mi? Vallahi gazeteciler sağ olsun arada bir hatırlatıyorlar. Hangisi? Dinamo. Hangisi diyecektim. Dinamo. Peki hani Halil şöyle bir şey var. Futbolcu olmak istersin, basketbolcu istersin, voleybol istersin, atletizm istersin. Niye halter? Halil niye o barın altına girmeyi tercih Halteri etti? hiç hayalimde yoktu. Yani halterin ne olduğunu da bilmiyordum ben. Bugün karşıma basket hocası çıksaydı herhalde bir basketçi abim çıksaydı bugün basketçi de olabilirdim. Hani şimdi şöyle bizim bölgede Bulgaristan'da ben dünyaya geldim. Biliyorum, Bulgaristan'ın evet. Kırcaali şehrini kırsal bir bölge. Bir o kadar da kırsal olan benim köyüm. Kırsal bir köydeydim. Uzuncalar köyünde. Sporla uğraşan bir tane abimiz vardı. O zaman spor yapıyordu. Bu da İbrahim Hoca'ydı rahmetli. İbrahim Elmalı. Bu aklıma soktu. Dedim ki nasıl bir şey bu? İşte sporcu olacaksın dedi. Dedim ne yapacağım? Ağırlık kaldıracaksın. Çok güçlü olacaksın. Ağırlık kaldıracaksın falan. Ben zaten ya benim için spor futbol oynamaktan, arkadaşlarla çayırda güreş yapmaktan ibaret bir köyde. Halterin ne olduğunu bilmiyordum. Hatta babamla konuş dedim. Ne olduğunu bilmediğim halde. Annemle babamla konuştu. Babam tabii yaşım küçük o zaman 9 yaşındaydım ben. Bırakmadı tabii anne baba bugün ben bileyim çocuklarım biri gelse kolay kolay bırakmam. Ya seneye gelin konuşuruz da çünkü seneye unutulur diye düşündü. Salladı. Fakat unutmadı İbrahim Hoca. Bu sefer bu bölgenin baş antrenöründen geldi. O da rahmetli oldu. Enver Türkileri. Evet. İşte Naim abini sen tanıdın. Sen de çok iyi biliyorsun Evet. kendilerini. Naim abim de antrenörünü yaptı. Tabii benim de antrenörümü yaptı. Enver Hoca geldi. Bu bölgenin antrenörü dediğim gibi İbrahim Hoca o zaman benim antrenörüm, köylüm olan. O zaman daha sporcuydu. O geldi. Onlar ikna ettiler. Sonra artık ben kasabada okumaya karar verdim. Okulumu kaydettirdik. Okula başladım. Okuldan sonra işte salona geleceğimi, ne iş yapacağımı gösterdiler bana. Bugün ben bir sene sonra o gün gördüm ben halteri. Artık salona girdiğimde zaten okulum kaydolmuştu benim kasabada. Hiç bilmediğim alanda, hiç bilmediğim şeyde hayata tekrar yeni bir başlangıç yaptım ve pişman olarak başladım. Fakat babam eğer gidersen geri dönemezsin dedi. Ancak hafta sonları gelebilirsin dedi. Onun dışında bu kapılar kapalı demişti babam. O cümleden sonra da artık yapacak bir şey yoktu. Mecbur sevmesek de yola çıktık. Ama çok çabuk adapte oldum. Çabuk dediğimde bir 6 ayımı aldı zaten. Çünkü köyde doğmuş, köyde büyümüşsünüz. Kasabada Bulgarca konusunda, konuşma konusunda sıkıntılarınız var. Yeni bir çevre. Anlaşma konusunda bazı problemler oluyor. Ama dediğim gibi çabuk 6 ay içerisinde toparladım işte. Dil problemini hallettin hemen. Ya tabii şimdi bir de yani yine Bulgarca çat pat biliyorsun okuldaki ama o zaman da kasabada köylü oluyorsun ya. O da seni çekingen yapıyor. İnsanlar da seni kaçırıyor. İnsanlarla pek fazla iç içe olmamaya gayret ediyorsun. O süreç beni çok zorladı. Halil sen sadece ağırlık kaldırmamışsın, dünyaya meydan okumuşsun ya. Hayatla mücadele ederken sporda ne yaptığım farkına varamadım. Sporu bıraktığımdan sonra neler yaptığım farkına vardım. Halil,
Şimdi şöyle bir şey var. Atletizmde piste çıkarsın, şöyle bir rakiplere bakarsın. İşte yüzücü olsan sağındaki solu, boks olsa ringde rakibine bakarsın. Senin bakış açın doğrudan haltere, o 2 bara bakıyorsun. Senin rakibin o Evet. dakika. Sana bir korkuyu veriyor muydu o? Bunun altına girmek, bunu Şimdi kaldıramamak gibi bir şöyle duygu? söyleyeyim. Korku derken şöyle. Zaten ben her yarışmada, ilk yarışmadan da çok korkuyordum kaybetmekten. Yapamamaktan, daha doğrusu başarısız olabilmekten. Son yarışmamda da çok korkuyordum yapamamaktan. Yapabilme hissi, yapacağına inanmak, o kadar korku var ama bir o kadar da yapabileceğime inanmak da var. Zaten bu tür keyif almazsanız bu işten. Kaybetme korkusu olacak, kazanma hissi olacak. Bunları böyle harmanlayarak kontrol edebilirsen zaten başarılı olursun. Peki Halil, bir halterci nasıl o gücü elde eder? Çalışarak. Ama çalışarak da nasıl çalışır? Hocam sadece çalışarak değil, yani bu zamanla, yani bir şeyi başarabileceğine inanarak, aslında inanmaktan Senin geçiyor. idmanın nasıl olurdu? Onu sormak istiyorum. Mesela bir atlet koşar, ağırlık kaldırır vesaire. Benim de vesaire. halter koparması ilk televizyonda gördünüz. Bir de onların yardımcı hareketleri var. Squat olsun, çekiş olsun. Hı hı. Ağırlık, yani bizde koşu yasak, yüzme yasak, tenis oynamak yasak, fazla yürümek yasak. Öyle mi? Çünkü bize toplu kas lazım. Toplu kas da patlayıcı güç demek. Biz patlayıcı güçten işi götürüyor zaten. Şimdi keşke hani bugün antrenman yerine futbol oynayabilsek, yüzebilsek. Bu bizim için bir değişiklik olur. Ve bir dahaki antrenmana daha motive gelirse. Biz sürekli aynı tekrarlarla. Bizim sadece antrenman değişikliklerimiz şu olur. Bugün %100'dür, yarın %80'dir. Ama yine ağırlık, yine aynı hareketler. Sürekli tekrar. Sürekli aynı hareketler. tekrar. Sürekli aynı hareketler. Dışarıdan baktığın zaman çok böyle sıkıcı, monoton bir şey gözüküyor ama zaten siz kendi o çarkın içeri aldıktan sonra zaten ya diğer şeyler aklınıza gelmiyor. Yani sıkıcılıktan çıkıyor iş aslında. Yani Bir şey merak ediyorum. O kadar büyük bir ağırlık ki bu bizim hani yerinden oynatamayacağımız bir ağırlık. O ağırlığın altına giriyorsun. Yıllar içinde vücutta herhangi bir deformasyon falan meydana geliyor mu? vallahi olsaydı olurdu bende. Nasıl olurdu? Şimdi Allah'a şükür bir tek omuzumdaki sakatlık hariç ameliyat oldum işte 2002 yılında. Sonra pek fazla sıkıntım olmadı. Yaşım 52 Maşallah. yaşıyorum. 2004-2008'de spor aktif olarak, yarışmacı olarak sporu bıraktım. 2010 yılına kadar sanki yarışacakmış gibi yine antrenmanlarıma devam ettim. Ama 2010 yılından sonra halter kısmından aktif olarak tamamen koptum. Ama neredeyse 17 senedir pek bir şey yaptım söylenemez. Halter anlamında. Ama yine bazı alışkanlıklarıma devam ediyorum. Nedir işte haftanın 1-2 gün salona gidebilmek, sabah erken kalkabilmek. Düzenimi bozmadım ve az önce bahsettiğim gibi haftanın 1 gün 2 günde halı saha maçlarına giderim. Allah'a şükür bugüne kadar hiçbir problemim olmadı. Savunmada mısın, forvette misin? 2 tane ben forvetli savunma kısmında, defans kısmındayım. Haddini bilenlerdenim. Hiçbir zaman geri dönemeyeceğim de biliyorum. Benim bölgemde kimsenin kapatmayacağını da biliyorum. İlk önce ben kendi görevimi yaparım. Kendi görevimi. Benim bana orada görev düşmüyorsa arada bir çıkarım. Dolayısıyla durarak oynayan da biri değilim. Sürekli hareket halindeyimdir. Ama 2 tane halı saha üst üste maçı çıkartabiliyorum. Dolayısıyla işler doğru yaparsanız, belli alışkanlıklardan vazgeçmezseniz Sağlıklı siz de yaşıyorsunuz. sağlıklı yaşarsınız. Olimpiyatlara gidelim. Geliyorsun. Göğsünde ay yıldız. Bunun havası çok güzel. Dönünce ama kazanınca. Kazanınca. Geliyorsun. Daha da güzelini söyleyeyim. Dünya rekorunu kırıyorsun. Yani o sevinci bir anlatmanı rica ediyorum senden. Ya dünya rekoru çok güzel bir şey de o biraz şov kısmına geliyor. Onu şampiyon olmak kadar güzel bir duygu yok. Biz yanına tamam rekorlar kırdık bilmem ne yaptık ama şampiyonluk apayrı bir şey ya. Yani şimdi ya küçükten hiçbir zaman küçük düşünmedim, büyük de düşünmedim. Benim içeri yaşma büyüktü çünkü. Türkiye'deki yarışmada da aynı şekilde heyecanlanıyordum. Olimpiyatta da aynı şekilde heyecanlanıyordum. Herhalde başarının arkasında yatan da bu herhalde. Bilmiyorum hani ben hep böyle kendimi aşmaya çalışan biriydim ben hocam. Öyle söyleyeyim ben. Rakiplerimi değil de kendimi aşayım. Ama Halil şöyle de bir şey var. Yani tabii ki her yarışma önemli ama 4 yılda bir yapılan olimpiyatlara gidiyorsun. Sanki son 1 yılını, 2 yılını sadece o birkaç dakikalık o kaldırışa bağlıyorsun. O anda barın başına geliyorsun, podyuma çıkıyorsun. İşte o anki heyecanını merak Ya ediyorum. zaten şöyle 6 tane hakkınız var. 6 dakika, 3 koparma, 3 silkme. Ya orada ya böyle bir 60 saniye var ki o sizin hayatınızın kaderinizi belirliyor. Geçmişten bugüne kadar sadece 4 sene olarak bakmamak lazım. Hatta 3 olimpiyat olarak da bakmamak lazım. Ben 10 yaşında çıktım köyden. Her geçen gün aslında o 60 saniyeye bağlı. Bugün belki 10 günlük bir geçmişiniz vardır ama o zaman onu 10 yıl, 20 yıl, 30 yıla tekabül ediyor. Ve o güne kadar o kadar güzel şeyler yapmışsınız ki ama öyle bir 60 saniye gelir ki karşınıza. Bütün 30 yıldaki güzellikler yok olup gidiyor. Öyle bir süreç bu. Siz de bu bilinçle yol alıyorsunuz.
İşte orada da dediğim gibi yani ya aslında yarışma salonda oraya gitmeden önce kazanılıyor da ya orada işte stres ve heyecanı kontrol edersen zaten başarılı oluyorsunuz. Halil, seni hiç canlı izlemedim ama seni hep televizyonda gururla izledim. Yani seninle birlikte kaldırdım. Yani ne kadar katkım var Yok ona, zaten kaç gram? canlı izleseydim bu kadar sevmezdim beni. Niye sevmiyor olur mu öyle şey? Normalde baktığınız zaman çok agresif bir sporcuyumdur ben. Yani yarışmada kimseyi tanımam. Evet kürsüye çıktığım zaman podyum kaldırış esnasında gülerim, sevinirim falan ama o arka perdede çok farklıyımdır. Valla ben seni ekrandan izledim. Milyonlarca Vallahi insan yok, gibi arka böyle. perde ısınma kısmı o sahneye çıkmadan süreç var ya. O süreci bir de hocalara sorun. Öyle midir? Nefes alamazlardı. Senin şiddetinden. Hani Şiddet demeyelim. Yani, alamazlardı da demeyeyim de. ya o net çok yani stresli bir çok ortam. kendi bir dünyam vardı benim. Öyle mi? Onun için ben hep böyle kafamı havlu koyardım. Etrafımdaki insanları görmeyeyim de onların kalbini kırmayayım diye. Ne düşünürdün o anda? Baş başa kalıyordum. Sadece yapacağım hareketi düşünüyordum. Başka hiçbir şey. Zihninde tekrarlıyorsun sürekli hareketi. Yani yapmam gerekeni neyse onu tek duam şuydu olmuştur. Çalıştım, gayret ettim. Hakkımsa onu almaya geldim. Peki Halil, gazeteci arkadaşlarımdan ben çok dinledim seni. Senin antrenmanların da bir efsaneymiş. Ya Ben o müthiş salona, bir o salona disiplin. giren herkes benim kadar çalışıyordu. Belki benden daha fazla çalışan vardır. Ama senin bir iç Benim disiplinin sadece varmış benim böyle. antrenman disiplinim vardır. Bende şöyle Evet. vardır. Her ne olursa olsun her şey olabilir hayatta. Ölümü de olur, depremi de olur. Yangını da olur, bilmem ne olur. Kafana ser kaçarsın, kendi kendine kaçamak yaparsın. Uykusuz kalırsın ama bu senden kaynaklıdır. Her ne olursa olsun ben sabah 9'da antrenmandaydım. Günde kaç saat çalışırdın? Ya bizim normal antrenmanlarımız zaten 6 saatten başlar. 6 saat. Ortalama 3 saat sabah, 3 saat akşam. Fakat öyle bir dönemler gelir ki olimpiyat, dünya şampiyonası veya işte yarışmadan 2-3 ay kala 8 saat, haftanın 4 günü 8 saati çıkartırdık biz. 8 saat çalışıyorsun. Ki bu haftanın 6 günüdür 6 saat. Tabii 8 saat sürekli ağırlık mı kaldırıyorduk? Tabii ki bizde hani çok koparma, Evet, silkme tabii. hareketler var. Arada 20'şer dakika ara olurdu, mola süreci olurdu. Ama o 6 saatin 5 saati antrenman olurdu. Veya 8 saatin 6,5 saati muhakkak antrenman olurdu. Diğerler aradaki işte bir sonraki antrenman, harekete hazırlık. Gerçi o da bir antrenman aslında ama Tabii. sadece işte ağırlık kaldırmıyorsun. İşte diğer harekete hazırlıyorsun. Halil, öyle mutluluk yaşattınız ki bize. Naim, sen yani olimpiyat madalyası, altın madalyası, dünya rekorları bizim için artık çok alışılmış bir şey haline dönüştü. Bizim Fakat için aynı şu anda Türk halkeri o günleri çok arıyor. Ya şimdi az önce içeride de buna benzer bir soruya cevap vermek istedim. Verdim de aslında ama ya bu sizin söylediğiniz sadece Türk halkları için değil ya. Türk sporunda biz maalesef öyle bir şeyimiz var. Ama biz çok dipteyiz tabii ki. Şimdi biz çünkü 2004'te zirve yapmıştık. Şimdi bugün geldiğim zaman yine zirvedeyiz ama tersine zirvedeyiz maalesef. Ya bundan daha kötü olmaz diyoruz ama maalesef daha kötüsü çıkıyor. İnşallah bundan sonra daha kötüsü olmaz diyeyim de. Ya olmasın artık yani artık bir şey yapalım. Yani mesela ya ben aslında Türk halkım, Türk sporun hiçbir yerinde yokum. Ama maalesef bu soruyu insanlar bana soruyor. Halbuki bana değil, şu anda orada görevinde olan insanlara, Sormaları. spor yöneten insanlara sormaları lazım. Tabii onlar da hesap verme kısmında herhalde sıkıntı var ki onlara soramıyorlar. Ama bize soruyorlar, bize açık yürekli söylüyor. Üzülüyorum açık ve net. Peki Halil, az önce söyledim ya yani 3 olimpiyat, 5 dünya, 9 Avrupa şampiyonluğu ben sayarken yoruluyorum. Herhalde bu kariyere ulaşmış bir sporcunun geriye dönüp de ya keşke şunu da olsaydım, keşke şunu da yapsaydım dediği bir şey var mı merak ediyorum Var. sende. Ne var? Keşke bu kadar başarılı olmasaydım. Bugün Türk sporunun bir yerinde olacaktım ben. Öyle. Şimdi bu kadar... Göndermeyi anladım. Şimdi bak öyle değil ama yani şimdi siz bu kadar başarılı olursanız sizin bir üstteki makamlar sizin yanınızda görevleri yapamazlar. Peki Halil, sporculuk süresince ki hayatın sporla geçmiş hep adrenalin vardı sende. Adrenalin seviyorum. Normal hayatı böyle sakin hayatı pek... Peki ama şu anda o sporculuktan kaynaklanan adrenalini kaybettiğin dakika itibariyle normal yaşamda o adrenalini aradın mı? Ya ben bir şekilde kendime heyecan buluyorum hocam be. Yani kendime de dert ettiklerim oldu. Yani kendi iç dünyada yaşıyorum. Kendi dünyam var. Dediğim gibi bazı alışkanlıktan vazgeçmiş değilim. Mücadele seven bir adamım. Sabırlı bir adamımdır. Birileri benden rahatsızsa onları rahatsız etmeyi seviyorum. Orada bulunarak. Podyumdaki Halil sosyal hayatında da Orada devam ediyor bulunarak diyorsun. ama. Yani orada bulunarak. İstenmediğim birçok yerde bilerek ve isteyerek orada bulunmuşumdur. Meydan okumalar devam ediyor Halil. Peki Halil, spor tarihinin artık silinemez bir sayfasındasın. Sokakta gördüğün zaman insanlardan aldığın ve çok hoşuna giden bir teşekkürü, bir irtifatı hatırlıyor musun? Hep oluyor. Az önce buraya gelirken de oldu. Şimdi şurada
Bir tane genç bir kardeşimiz var. Ben kendi adıma mahcubiyet hissediyorum. Ya ben fazla bir şey yapma. Ya diyor, ben bu ülkeye, bu memlekete görevimi yaptım. Devlet bu imkanları bana sundu. Ben babamla oğlum parasına yapmadım bu işleri. Devlet baba baktı bize. Yedirdi, içirdi, yatırdı, salonumuza verdi, dedik ha dedi. Siz dedi burada çalışın dedi. Bu vatanın, bu memleketi, bu milleti sizden beklentisi var dedi. Halil Şimdi yaptığını bu kadar küçümseme. öyle değil. Yaptın. Yok hocam o anlamda demiyorum. Yani. O anlamda. Şimdi ben sporda bak, ya spor sanat çok farklı bir şey. Spor ve sanat her alanda kendi çaplarında, burada bile bir sürü başarılı bir insan vardır burada. Ama biz bunları tanımıyoruz. Ama sporda ve sanatta başarılı bir insana milyonlara çabuk ulaşabiliyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Gençlerimiz de sporu derken tanırlık olmak istiyorlarsa bu iki alana yönelsinler. Ama bunun için çalışsınlar. Yani ben milleti teşvik etmek için söylüyorum ben. Sporda takdir. Ben iyi yaptım ve milletin takdirini aldım ve hala alıyorum. Zaten bugün alabiliyorsam, ufak tefek başarılarım olsaydı o zaman alırdım. Ama bugün hala alabiliyorsam demek ki çok büyük işler başarmışım ben. Ama şimdi bu şeyden dolayı demiyorum. Yani benim başka çarem yoktu ya. Ben hani çarem Başarılı benim, özür olmaya dilerim. mahkumdun. Yok mahkumum demeyeyim de. Ya ben bu işi seviyordum hocam ya. Bir hayal, bir hedef koymuşum. Ben çıktım geriye, yere dönmemem gerekiyor. Bunun için de ne yapmam lazım? Çalışmam ve azmetmem lazım. Vazgeçmemem lazım. Ya başladığım noktaya dönmemem lazım. Hani Halil hakikaten o bir anlamda söylüyorum. şampiyonsun. Yoksa var ya. mütevazilikle alakası yok bunun. Yok ama evet sen bir şampiyonsun Halil. Peki Vallahi. Naim Süleymanoğlu'na geleceğim. Şimdi senin hemen önünde hem yaş olarak Tabii, hem bir şey 6 olarak yaş fark var, hemen abim de. önünde senin abin. Ama önünde öyle bir idol var ki Naim Süleymanoğlu. Şimdi ama arkasına bakıyorsun aynı başarıları yakalamış bir de Halil Mutlu var. Naim Süleymanoğlu'nun varlığı seni olumlu yönde mi etkiliyordu? Yoksa acaba onun arkasında ve gölgesinde kalırım duygusu yaratıyor muydu? Ben gölgeyi severim. Ben Serindir. bu arada Naim abi de rahmetten analım. Allah Ben hala da rahmet eylesin. kabullenmiş değilim. Alışamadım. Benim yaptıklarımı insanların görmemesinde yanayım ben. Anladım. Hani böyle kamufle etmeyeyim. İyi şey de olsun, iyi olsun özellikle. İyi olsun ama insanlar şey yapmasın. Farkına varmadan ben iyi olayım kısmındaydım. Dolayısıyla hiçbir zaman rahatsız olmadım. Şimdi işin ilginci, ben halter başlıyorum, Naim abiyi bilmiyordum. Kim olduğunu bilmiyordum ben. Ben sonra dediler ki Naim, o zaman da Naim abi 16 yaşında büyüklerde dünya şampiyonu oluyor. Ben haltere başladıktan 1 veya 2 ay sonra Naim abi bizim kulüpteymiş. Ama milli takımda olduğu için Göremiyordun. ben göremiyordum. Sonra Sofya'da Naim, tabii Naim abi o zaman Süleymanov'du. Naim Süleymanoğlu şampiyon oldu. Kırcaali'de bölgede karşılama töreni olacak. Ben de o zaman köydeyim. Ben de köyden alıp getirdiler. Bir de bütün sporcular çağırsın diyorlar ya. Aha. Ben dağıldılar gittim kasabaya. O hafta sonuna mı denk? Hafta 2 ya tatil gibi bir şey işte okulların. Yeni de başlamışım. Köyde de zaman geçiriyorum. Sonra gittim halter salonu. Ondan sonra orada millet erkeği, devlet erkeği, vali olsun, belediye olsun. Öyle güzel bir organizasyon yaptılar ki biz de halterci olduğumuz için bir de küçük bizi en sıraya koydular. Ha. Voleybol salonunda. Bu ne? Öyle bir şey hatırlıyorum. Millet ama bağırıyor, çağırıyor, alkışlıyor falan. Biz de bak yüz görmeye çalışıyoruz. Dedik biz de heyecanlıyız tabii. Biz de yakından görmek istiyor. Dedik ki sakin olun. Biraz sonra salona inecek, getireceğiz dediler. Biz nerede biliyoruz bizim hocanın da sporcusu olduğunu. Ya biliyoruz ama yani aklımız basmıyor. Sonra indik aşağı. Sonra Naim abi geldi. Tanıştık. Adın ne diyor falan filan. Çocuğu, hani biz o zaman 10 yaşındayız tabii. Öyle bir elimiz ayağımız titredi. Dedik bu kim? Hani kim olduğunu öğrendik tabii ki de. Sonra Naim abi işte ertesi gün oldu. Bir gittik Naim abi yok. Göremedik. Üzüldük. Geldik Naim abi tören için gelmiş. Sonra tekrar milli takıma gitmiş. Ben nereden bileyim işte bu Türk takımın işte orada başlamayacak, sonra milli takıma gideceksin. Böyle bir şey bilmiyorum ki o zamanlar. Halbuki oradaki amaç milli takıma gitmek işte. Ben de kulüpte var olabilmek istedim. Sporcu olma. Ama dedi bu işler öyle oluyor dedi. Sonra bir 3 ay 5 ay geçti. Yaz geldi. Naim abi geldi. Öyle bir uzaktan bir gördük. Derken bir iki defa gördük. Zaten 86'da da kaçtı. Sonra 89'da biz Türkiye'ye geldik derken ya benim için ya bırakın öyle ulaşılmazdı benim için. Türkiye'ye geldikten sonra artık kader birliği yaptık. Aynı döneme de denk geldik. 90 yılı itibariyle biz güzel bir abi kardeş ilişkisiyle başlayan bir süreç başladı bizim için. Benim için daha doğrusu. Sonra bu abi kardeş ulaşılmaz dediğimiz kısımda abi kardeş olduk. Sonra da abilikte kalktı ortada. Çok Kardeş bir arkadaş olduk. Kader birliği yaptık. İşte aramızdan ayrılalı dediğim gibi o günden bugüne kadar ömrümüz yani 90 yılından 2017 yılına kadar diyeyim ben. Neredeyse her günümüz son 6 ayı saymazsak her günümüz neredeyse beraberdi. O bensiz ben onsuz yapamıyorum. Bir uçak yolculuğuna benzetiyorum ben senin spor kariyerine.
Bir yükseliş anım vardır. Benim de böyleydi. Ben halterde evet yükseliyorum artık. Olimpiyat ya da dünya şampiyonu olacağım dediğin o yükseliyorum galiba dediğin anı hatırlıyor musun? Hiç olmadı ya. Hiç olmadı. Nedir işte Türkiye geldi milli takımda yer alabilmekti. İlk formayı giyebilmekti. Ve uzun süreççe bekliyordum ben. Fakat Cumhuriyet Turnuvası diye bir turnuva çıktı Sakarya'da. Orada bir başladım. Bir giydim formayı bir daha çıkartmadım. Ama hep böyle bir Avrupa'ya gittim. Mesela ilk gittiğimde 3. oldum büyüklerde. İkinci neden olmasın dedim ya. Sonra baktım, onu şu şekilde söyledim, özür dilerim söylemişim bak. 1994 yılında İstanbul'da söyledim onu ben. Dünya şampiyonu oldum. Dünya rekorunu 15 kilo totalde arttırdım ben. Normalde yarım yarım kırılır ya. Ben 15 kilo, 275'ten totalde 290 yaptım. 7 tane dünya rekoru kırdım. Yani bu tarihte hiçbir sporcuya nasip olmamış. Bir yarışmada dünya rekoru. 15 kilo bir de kilo arttırmak dünya rekorunu. Bugün dedim ki Halil dedim, bu iş oldu galiba dedim. O an. Bir o 94. kadar daha, bir o kadar daha çalışman lazım dedim. Yine çalışman lazım dedim. Peki tersini sorayım. Türbülansa girdiğin zaman spor kariyerinde eyvah ne oluyorum? Çok türbülansa girdim. Çok mu? Çok. Bir tanesini anlatabilir misiniz? Ben girmedim de beni soktular aslında. Hani şöyle 1995 yılı göçmenlik başladı. Sınırlar açıldı. Herkes geldi. Benim ailem gelemedi. İlk türbülansım benim oydu. Bulgaristan'da kaldım. Annem de gelemiyor. Yaş 16. Bulgaristan'da birkaç okula gittim. Bulgarların yolu olduğu yere. Ama hiçbir o kulüp beni kabul etmedi Türk olduğum için. Bak dedim. Türbülansa girdik, çakılıyız. Geri çakılmak da istemiyorum. Sonra tam çakıldım dedim noktada bir mektup geldi. Enver Hoca'dan Türkiye gelmişlerdi onlar. Hal dediler annem baban gelemiyormuş. Bu da benim peşimi bırakmamışım. Takip ediyormuş. Haber alıyor git gelenlere. Annem baban gelemiyormuş ama senin yanına bir aile al. Türkiye'ye gel dedi. Sonra beni köyden kasabaya kandıran Kiraz abi İbrahim Hoca'ya gittim. O da gelememişti çünkü. Türkiye gelmek istemediklerini bir aileyle gelebileceğim vizenin hazır ol. Var da sınır kapandı ama. Ondan sonra buradan o vizeyle tekrar türbülanstan çıktım ben. Sonra Türkiye'ye geldim. Peki yani 94 yılında oldu dedim noktada 95 yılında Çin'e gittim. Şampiyon olmaya gittim. Çin'de de Çinlere yenmem lazım. Ama orada da teknik ekip elinden geleni yaptı beni ikinci yapmak için. Bana şampiyonsun oldun dediler. Son hakkında ne yapacaksın dediler. Dünya rekoru istiyorum dedim. Şampiyon oldum ya. Ben de dünya rekoru için. Şampiyonluğu vermiş olduğu bir rehavet var. Dünya rekorunu kıramadım. 2,5 kilo artırsam yetiyor bana. Ben 5,5 mi 7,5 kilo arttırdım. Dünya rekoru için. Sonra tam kürsüye çıkarken kusura bakma sen ikinci olmuşsun dediler. Bu ikinci bir türbülanstı. Akşam gittim yatakta ağladım. Dedim ki bundan sonra dedim 5 kilo rakiplerime, 5 kilo da arkadaki dedim teknik ekibime fark atmazsan bununla bana yarışma kazandırmaz dedi. 96 kafa kafaya bir yarışma. 96'dan sonra bütün yarışmalarında rakiplerime 12-15 kilo fark attım ben. Peki. Yani uçağı hep son anda kurtardı ama Son kendimden anda. kurtardım. Peki Halil, bir uçuş kartı sorum olacak sana şimdi. Corendon, Antalya'nın doğduğu topraklar. 2001'de Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 94'te İstanbul'da, 2001'de Antalya'da 2 defa kendi ülkende dünya şampiyonu oldu. Kendi evinde yaşamakla yurt dışında dünya şampiyonluğu yaşamak farklı bir duygu mu? İstanbul'daki biraz farklıydı. Ya Türkiye'de ya şimdi tabii kendi memleketinde şampiyon olabilmek, o tribünler tıklım tıklım doldurmak çok farklı bir duygu. Ya o Yaşanır ancak diyorsun. hani ya şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Şimdi ben zaten başarılı. Yani yurt dışında da aynı performansı göstereceğim ve evimde daha rahat gösterdim mesela. Daha rahattım. Daha rahat o rahatlık beni mesela hata yaptırdı 2001. Ben 2001 Dünya Şampiyonu olduğumda seneye bir de Avrupa Antalya'daydı. Ben o yarışmaya 10 gün kala koparma dünya rekorunda sakatlandım ben. Sonra 160 kilo kaldırdım. Sonra 2 defa daha dünya rekoruna gittim. Ama arada omuzu yırtmışım ben. Sonra Avrupa Antalya'da diye ameliyat olmadım. Avrupa'dan sonra ameliyat olayım diye. Fakat yarışma gün kala bir süre tendon koptu araya sıkışmış şey. Sonra 2 yıl yakın ben ara vermek zorunda kaldım. Hani şimdi kendi memleketinde olunca frenleyemiyorsun kendini. Daha bir coşkulu yaşıyorsun. Tabii ki yani o coşkuyu hem verebiliyorsun hem alabiliyorsun. Verirse zaten sıkıntı karşının daha fazlasını istiyorlar. Hani benim için tabii ki Antalya ben zaten bizim kamplarımız çoğu Antalya Eğirdir bölgesindeydi. Önemli yarışmalar. Olimpiyatlar her olimpiyat asılı bizim Eğirdir'de geçmiştir. Antalya'da başlar, Eğirdir'de biter. Oradan da yola. Sevgili Halil çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buradan rahmetle analım. Amin. Mekan cennet olsun. Ve Yollar içinde evet, yatsın. mekanı cennet olsun. Bize Türk halkının çok hasret kaldığı, çok arzu ettiği ve hak ettiği mutlulukları yaşattınız. Yani sizi izlemek bir gururdu. Bir gazeteci olarak da, bir Türk vatandaşı olarak da müthiş bir gururdu. İyi ki hayatımızdaydınız, iyi ki vardınız.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için güzel bir sohbet. Anılara, geçmişe gittik. Benim için de iyi oldu. Çok Ben teşekkürler. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.